2026'nın ilk makinesi diyelim. İlk videosu. Makine, çamaşır makinesi geldi. Ustam bunun nesi var? Rulman arızaları. Rulmanlar gidik. Makine sesli çalışıyor ya. Nasıl çalışıyordu sesli? Evde test ettiniz. Patoz gibi. Komple sökmeye gerek yok. Üst kapağı biz açtık ama bakın arkayı açtığınızda size aslında detayları verir. Burada biz ne görüyoruz? Akıntı, bakın pas akıntısı. Buradan gelmiş. Kontrole bile gerek yok. Direkt olarak sökülmesi lazım. Rulmanların içerisinde yağ var. Önde de keçe var. Tamir videolarımıza bakabilirsiniz. O keçeden su almış. Tabi rulmanlar paslanınca yağla beraber burası dönüyor. Tabi pas vesaire buradan akıyor. Aşağıya motora kadar inmiş. Hani diyorlar ya, tamir ettirmezsem ne olur? Motoru bozarsın. 3000 6000 buna verirsin. 3000 6000 motora verirsin. Uğraşamazsın. Atarsın makineyi hurdaya. Yeni makine alırsın. Başlayalım, ustamız söksün. İçinden rulmanları çıkarttığımızda da göreceksiniz, dağılmış vaziyette olacak. Şimdi bazıları diyor ki bu kazanları işte niye üstten kesiyorsun, niye ortadan kesiyorsun? Arkadaşlar tercih. Bakın daha önceden bu tamir görmüş. Daha önce kesilmiş, tamir edilmiş ama tekrar yapmış arızayı. Önden de kesebilirsiniz. Ne markası? Markaya göre değişiyor. Bu Arçelik. Dolayısıyla ustası zamanında bunu ortadan kesmiş. Biz genelde önden kesmeyi tercih ediyoruz. Eğer böyle kesik varsa aynı yerden kesmek pek tavsiye edilen bir şey değil. Ancak 2 defa yapıldığında çok fazla sorun çıkarmıyor. Daha çok tercih edilen bir şey değil. Sanki milde kırık gibi. Spider. Bu ses pek hoş değil. Evet. Yalan olmuş. Anası ağlamış hüngür hüngür. Ne yapacağız ustam? Sökmeye devam mı yoksa? Ayarı vereceğiz. Bu kaçıncı söküşündür? Yani çamaşır makinesi olarak bu dükkanda kaç tane sökmüşsündür? 1000'i geçmiştir. 1000. Değil mi? Aynen. Ya benim sadece gördüğüm 300-400 var. Aynen. Görmedim, daha da fazla olabilir. Electrolux, Hover haricinde değil mi? Aynen. Hepsini çöktün. Şimdi ne vardı? Hotpoint, belalı. Ariston. Ariston. Kilidi söktü ustamız. Şimdi ön paneli ayıracak. İyi, en azından paslı vidalar bilmem ne vesaire yok. Evet. Usta bizi tanıyor artık. Batuhan Usta. Ustaların ustası. Fizik. Hemen ustamız fizik bilgisini kullandı. Şimdi ne yapacaksın ustam? Deterjan kutusu. Ha? Ön duvar. Kapak değil mi? Arçeliklerde çünkü ön kapağı çıkartmak gerekiyor. Hot point olsaydı üstten çekiyordun. Ama bela o da. Aha da. Sakın. Bir de Vestel var. Bunu da çekelim mi? Yetişirse çekeriz. Şimdi bilen adam olunca tık 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 söküyor. Ama mesela evde insanlar sökmeye çalışınca uğraşıyorlar. Biraz da daha böyle ev alanı çalışmaya müsait değil. Böyle durumlarda makineyi dövüyoruz. Nus ile uslanmayanlar etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Torun çekici. Bu da dükkanımızın çekici. Mjolnir. Bakın bu kadar. Çıktı. Şimdi taşlar. Ya bu işleri yapıyor olmak için genç olmak lazım. Yani 40'tan sonra zor. Ben mesela bazen söküyorum, belim falan ağrıyor yani. Genç olunca hemen tak tak söküyorsun, bel ağrısı falan. Dediğim bir söz var videolarda, biliyorsunuz. Alet işler, el övünür. Şimdi içindeki suyu da boşaltmak lazım. Şuradan. Motor bağlantıları var. Sökülecek. Amortisörler var. Daha var.
Evde tabii ki kova kullanın. Bazıları da kova niye kullanmadın? Atölye arkadaş burası. Sen evinde kova kullan. Burada nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyoruz. Detaylarda anlatıyoruz zaten. Daha iyisini üzerine koyarak kendiniz yapabilirsiniz. Bakalım içinden değerli bir şey çıkacak mı? Bir çeyrek altın bekliyoruz. Ya da pırlanta yüzük. Hayır, kireç çıktı. Ve su. Bu motor da bu kadar su olması normal değil. He? Bu arada bu müşteriye ait bir makine değil. Dükkanın arızalı makinesi. Faal hale getirmeye çalışacaklar. Rulman değiştirme videolarımızın altına yazıyorlar bazıları. Neden temizlemiyorsunuz için diye. Kaçırılan bir nokta var arkadaşlar. Ben sizlere nasıl yapıldığı, nasıl yapılabileceği ile ilgili video çekiyorum. Bilgi veriyorum yani. Sizin zararınıza iş yapmıyorum. Abone olmanızı istiyorum. Takip etmenizi. Mümkünse biraz cebinizde para kaldıysa, kaptırmadıysanız yani 5-7 liralık 10 liralık olan katıla tıklamanızı istiyorum. Bu kadar. Dolayısıyla Türkiye'de benim gördüğüm yani tamircilerin çok azı içini temizliyor. Bence haklılar. Neden haklılar? Abi makine sahibi gelsin temizlesin. Bazen içi, hatta çoğunun içi inanılmaz pis çıkıyor. 7.000-8.000 lira deyince bir rulman değişimde kimse ağlamasın. Ama gelsin ustaya desin ki ya ustam bunun içini ben temizleyeyim. Kaça yaparsın? Düştürsün o fiyatı. Düşmezse de aha videosunu da çektik. Otursun kendi yapsın abi. Bununla ilgili bana serzenişte bulunmayın. Benim yapabileceğim bir şey yok. Benim yaptığım tamirler temiz tamirler. Ben içini de temizlerim, dışını da temizlerim. Para da almıyorum. Benim keyfimin kahyası değil, kimse olamaz. Hakkıma girmeyin yani. Easy mi? Easy tabii ki de. Bazıları diyor ki niye easy diyorsun? Abi kanalın ismi easy tabii ki de. Ne diyeyim, Mustafa Sandal mı diyeyim? Bu kazanı tek başına çıkarabilen Türkiye'deki yegane ustalarımızdan birisi. Batuhan Usta. Evet. Hiç benden de yardım istemiyor. Ustam diyor, sen diyor yaşlısın diyor. Belin bir yerin sakatlanır. Bir de hastane masrafıyla uğraşmayalım diyor. Şey gibi oldu, şu doğa geziyorlar ya işte köyler falan yemek yiyorlar, yemek yaptırıyorlar. Onlar gibi oldu. Arada espri falan mı yapayım, mani falan mı söyleyeyim? Usta kazanı çıkarıyor yerinden, kalbi atıyor derinden. Çalışıyor bizim usta serinden, öpüyor dükkana gelenlerin kelinden. Oldu mu? Oldu bence. Biz üstten kesiyoruz abi. Biz üstten kesiciyiz. Orta hani zorunlu kalınan makinelerde ortadan kesiyoruz ama genelde üstten keseriz. Hiç de sorun yaşamadık. Alttan burada takoy kır. Yani takoya vurursanız şu kısma kırarsınız. Sonra taco ararsınız. Şimdi geçen bir diyor ya keserken diye rezistansı çıkarmıyorsun. Çıkarmıyoruz. İsteyen çıkarabilir. Çıkarmayabilir. Kendi tercihi. Biz çıkarmıyoruz. Yani ortadan kesimlerde. Üstten zaten rezistansın bir sakıncası yok. Evet, şapkayı açalım. Evet, gördüğünüz gibi Spider sağlam. Demek ki onun sebebi rulmanlardan içeride dağılmış gibi. Rulmanı düşürdük ama rulman yok. Bakın kazan ne yapmış, çizmiş plastiği. İnceltmiş iyice. Bundan su kaçağı da olabilir ha. Bundan sonraki süreç yeni rulmanlar alınacak, yeni keçe çakılacak, kaynak yapılacak, makine toplanacak,
gider pompası arızalısa o da değişecek. Rulman değişimi komplesi, sadece rulman değişimi, sadece kaynak nasıl yapılır videosu, sadece rulman nasıl değiştirilir videosu, dikkat edecek noktalar, kanalımda hepsi mevcut. Bu kadar arkadaşlar. Videomu burada son veriyorum. Açıklamalarda bahsettiğim videoların linkini ekliyorum. Yani demeyin devamı nerede? Devamını oradan bakarsınız. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.